Küçük bir hava değişikliği yaptık arkadaşlar ve Antalya'ya geldik. Gördüğünüz üzere bunu yapmak için son derece geçerli bir sebebimiz var. 2.3 litre motoru ile Mustang EcoBoost geldi. Kendisi aynı zamanda yakut kırmızı, Türkiye'deki tek renk ve ta İstanbul'dan Antalya'ya kadar gelmemizin aslında başta sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar bu gördüğünüz renk. 2.3 litrenin performansından, bir Mustang'e ne kadar yakıştığından, yakışmadığından vesaireden hepsinden uzun uzun bahsedeceğiz. Ama sanırım 5 senedir bize gelen arkadaşlar bu gördüğünüz araba en güzel makina. Bu otomobilin içini anlatmaya bence buradaki ekrandan başlamak lazım arkadaşlar. Burada enteresan bilgiler var. Yani geleneksel bir Ford orta kadran ekranı gibi gözüküyor ama aslında Track Apps diye bir şey var mesela. Burada sadece pist diyor. Sadece pist dediği şey nedir? G, yani sadece pistte kullanmanızı beklediği ama bizim aslında yolda da gayet rahatlıkla kullanabileceğimiz bir takım göstergeler var. İşte sağa sola öne arkaya ne kadar G yediğinizi gösteriyor. Hızlanma sayacı var, 0-100'ünüzü ölçebiliyorsunuz. Fren performansı var, 100-0'ınızı ölçebiliyorsunuz. Bunun dışında mesela motor bilgisine girdiğiniz zaman aynı şekilde tek tek PSI olarak bütün lastiklerinizin basıncını görebiliyorsunuz. Onun haricinde tabi bunun motorla bir alakası yok. Hava yakıt oranınızı buradan takip edebiliyorsunuz. Silindir kapağı sıcaklığınızı buradan görebiliyorsunuz. Yağ basıncınızı görebiliyorsunuz. Yağ sıcak, şanzıman yağı sıcaklığınızı görebiliyorsunuz. Mesela şu anda 92 dereceymiş. Gibi. Burada bayağı detaylı teknik veriler var arkadaşlar. Ancak OBD falan bağladığınız zaman otomobillere ulaşabileceğiniz verilere burada ulaşabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Onun dışında geleneksel zaten dediğim gibi diğer Ford'lardan tanıdığımız işte ortalama yakıtı, sürücü destek sistemlerini ve ayarlara ulaşabileceğiniz, görebileceğiniz bir ekran. Çözünürlüğü gayet güzel. Renkleri falan çok güzel. İbreler, kadranlar geleneksel Mustang. Hatta içeride hala mili mesela ben görüyorum. Biraz daha old school, biraz daha geleneksel kadranlar kullanmışlar. Orada geçmişe bağ halen sürüyor. Onun dışında hani konsolun genel tasarımında da işte buradaki 3 tane havalandırma kanalında falan da gene biraz geçmişten eski Mustang'lere göndermeler var ki otomobilin içindeki herhalde arkadaşlar en güzel detay. Yani buradaki plaka hakikaten çok güzel. Dokunması falan da. Gerçi bu plastik mi metal mi ondan emin değilim ama çok güzel bir plaka. Hakikaten özel bir araba içinde olduğunuzu size hissettiriyor. Start stop düğmemiz burada. Şarterlerimiz var. Şarterlerde işte ESP kapatma, direksiyonun ağırlık ayarı ve sürüş modları, Sport Plus vesaire bunları buradan hükmediyorsunuz. Dörtlü flaşör biraz sıkıntı geldi bana. Yani flaşörü ben burada bayağı bir aradım. Daha ziyade büyük, kırmızı, kocaman bir düğme olur ya. Burada şu soldakiymiş. İlk başta aramanız, bulmanız, ulaşmanız biraz vakit alıyor ama bir kere alıştıktan sonra hemen eliniz oraya gidiyor. Bağlantı seçenekleri arabada bayağı iyi. Orada Avrupa'yı, epey Avrupa'yı olmuş vaziyette. Burada bir tane USB var. Bu kolçağı açtığınız zaman içinde bir tane daha USB var. AUX var, SD kart var. Var oğlu var. Bağlantı bakımından hiçbir sıkıntı yok. Eşya gözü bakımından gene enteresan bir detay var. Burayı ben açtığımda, far kumandalarının altını açtığımda bir çekmeceyle karşılaşıyorum. Ve çekmecenin altı da çok güzel sünger. Buraya ne konur? Yani güneş gözlüğü falan koyabilirsiniz. Epey de geniş aslına bakarsanız. Kapı içleri ve genel olarak malzeme kalitesi. Şimdi buralar şu elimle sıkıştırdığım, mıncıkladığım yerler deri. Buralar deri kaplı. Çok güzel. Koltuklar güzel. Kapı içleri de gene deri. Buralar çok güzel. Buralar Mustang seviyesinin üzerinde. Aynı şekilde mesela konsolun altına doğru inen şu gene parmakladığım yerler. Buralarda deri kaplı. Buralar çok güzel. Beklediğiniz üzere vitesin etrafı sert. Sıkıntı yok. O çok büyük bir sürpriz dediğim gibi olmadı zaten. Esneyen, gevşeyen pek bir düğme var mı? Yok. Bu otomobilin içinde aslına bakarsanız en özgün, en çok hoşuma giden, en güzel yer şu klima kumandaları. Başka bilmiyorum Ford'un hangi modelinde böyle bir şey var ama ben daha önce hiç karşılaşmadım. Bunlar güzel. Üstteki ekran bundan önce Focus'ta, Mondeo'da ne bahsettiysek hepsi aynen geçerli. Artısıyla eksisiyle. İşte telefon, navigasyon, eğlence ve... Evet. Eğlence demişken müzik sistemini açtım yanlışlıkla. Ama zaten açacaktım. Çünkü bu otomobilin harikulade bir müzik. Söyleyemedim bile, o kadar iyi yani. Bir müzik sistemi var. 370 watt mı 390 watt mı ne? Zaten bagajda subwoofer var. Allah aşkına şunu bir dinleyin ya.
güzel. Yani bu markayı ben daha önce duymamıştım. Bir Amerikan markasıymış. Shaker. Evet. Burada kabartma bir simgesi var. Güçlü bir müzik sistemi ve çok güzel ses veriyor. Yani ayarları falan yaptığınız zaman özellikle, bu arada bu duyduğunuz şarkı müzik USB'den bağlıydı. Onda tabii payı var yani. Radyo dinlediğiniz zaman elbette ses kalitesi düşecektir ama hani bunu radyo falan dinlemezsiniz yani. Burada direkt USB bağlarsınız, en sevdiğiniz şarkıları sürekli dinlersiniz ve yani mesela düşük volümde bile bütün detayları yakalıyorum şu anda. İlla yardırmanıza gerek yok yani. Çok güzel, çok güzel. Ama onun dışında ekran, yani biliyorsunuz biraz daha basmatik bu ekran. Şöyle olmadı, şöyle oldu. Erkek arabası olduğu için biraz basmanız gerekiyor dokunmak yerine. Onun haricinde hafif gecikmeler var. Yani bastığınız zaman biraz bekleyerek sonraki ekrana geçiyor. Ama gene hani Mustang standardı deyip duruyorum. Bu araba evet Türkiye'de pahalı bir araba, eyvallah. Ama özünde bu araba ucuz bir araba aslında arkadaşlar. Yani ulaşılabilir bir spor otomobil. O yüzden o standartlara göre düşündüğümüzde yani çok da kötü değil. Vites topuzu çok hoşuma gitti. Bu da bayağı karakteristik Mustang'imsi, ki Mustang'lerle alakalı aslında hiç fikrim yok ama herhalde önceki Mustang'lere benziyordur. Çok tatlı bir vites topuzu var. Malzeme kalitesinden devam edeyim. Şurası hoş. Bu güzel. Yani şu güzel. Fırçalanmış alüminyum görünümlü tahtamsı plastik. Böyle bir malzeme üretmişler, icat etmişler, onu kullanmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Onun altında torpido gözü var ki torpido gözünde çok enteresan bir detay var arkadaşlar. Gizli bir göz var orada. Gizli gözü indirdiğiniz zaman kullanma kılavuzuna veya başka şeylere, ruhsata falan ulaşabiliyorsunuz. O gizli göz hoş. Malzeme kalitesi, onu diyecektim. Kapı üstleri sert. Bu benim hoşuma gitmedi. Bu beni rahatsız etti. Buraların bu kadar sert olmaması lazımdı derken bayi Bilaller Premium Kemal dedi ki bu otomobilde çok değişik kombinasyonlar var. Çok değişik opsiyonlarla beraber bir sürü şey değişiyor. Mesela bu arabayı başka bir şekilde aldığınızda, işte performans paketi ve bilmem ne aldığınız zaman, atıyorum işte buradaki shaker yazısı beyaz oluyormuş. Veya beyaz deriyle değil de siyah deriyle beraber aldığınız zaman kapı üstlerindeki şurada elime attığım plastik yumuşak oluyormuş. Yani o sırada onun yalancısıyım. Ama buranın değişmesi tabii lazım ki zaten şu beyaz deri çok kolay kirleniyor. O yüzden siz alacaksanız siyah deriyle alın. Siyah deriyle beraber buralar yumuşuyormuş. Daha yumuşak plastik kullanıyormuş. Bu arada şuradaki Twitter'ları gördük, gözümüze çarptı. O ses oralardan, o güzel ses oralardan geliyor. Başka kapı içleri gözleri, yani buralar dar gözükmesine rağmen eğer elimi şöyle arkaya doğru uzatacak olursam arkadaşlar, şöyle şu kadar kol mesafesinde geriye kadar uzayan, saklamak istediğiniz şeyleri koyabileceğiniz kapı içi gözler arkaya kadar uzanıyor. İki tane bardaklık var. Buraya telefon vesaire bir şeyler koyabiliyorsunuz. Şalterler çok hoş. Gene arabaya karakter katıyor bence. Biraz arabayı anlatırken zaten sık sık size anlatacağım. Bu otomobil Amerikanvari, Avrupa'ya terfi etmeye çalışmış ama biraz arada kalmış. Bir izlenim bıraktı bende genel itibariyle ve iç mekan malzeme kalitesi ve işçilik olarak da ben bunu edindim. Avrupa'ya bayağı yakın. Amerika'dan, o eski Mustang'lerden, eski Amerikan otomobillerin vasat iç mekanından uzaklaşmış araba. Daha kaliteli ama hala çok üst düzey Alman seviyesindeki, premium Almanların seviyesindeki bir iç mekan henüz yok burada. Ama bayağı yaklaşmış. Eski nesillere göre epey yaklaşmış. Arabada başka enteresan şu var. Arkadaki diz ve baş mesafesi. Şimdi ben bu otomobili kendi ideal pozisyonuma getirdiğim zaman diz olarak arabanın arkasına sığabiliyorum. Ki bu güzel bir şey. Zannediyorum ki bu arabanın arkası bayağı dar. Halbuki sıfıra sıfır da olsa arkaya çok rahat sığdım ben. Ama baş maalesef. Yani başta herhalde 1.75 civarı bir limiti var. Alçalan tavan çizgisinden dolayı. Direksiyon çok güzel oturuyor. Güzel bir direksiyon sistemidir. Derisi falan da sert bir deri ama bayağı dayanıklı bir izini bırakan deri. Üzerinde işte cruise kontrol kumandaları var. Telefon, sesli komut vesaire, bunların hepsi var. Yani modern Ford'lardaki çoğu oyuncak mı diyeyim artık, teknolojik ıvır zıvır mı diyeyim, onlar bu otomobilde mevcut. Ama hepsi değil. Yani en ileri düzeyde mesela nelerle karşılaşıyoruz? İşte şerit takip sistemiyle mesela karşılaşıyoruz veya bazen adaptif cruise kontrolü falan karşılaşıyoruz. Oraya kadar çıkmış vaziyette değil. O donanımlar bu arabada yok. Ama güvenlik bakımından bayağı iyi. Böyle bir sürü hava yastığı var. 8 tane galiba hava yastığı var ki kaputtaki o kaputun kıvrılma, yayaya çarptığı zaman kaputun kıvrılma mevzusu da var. Yani yaya koruma sistemi de var. Hatta o sistemden dolayı mesela kaput amortisörlü değil. Kaput geleneksel biçimde işte demirli. Başka türlü, çünkü o amortisörü koydukları zaman o kıvrılma mevzusu, açılma mevzusu herhalde bir anda olmuyormuş. Ondan dolayı amortisörlü kaput koymamışlar. Bagajı arabanın bayağı geniş. Yani yükleme işinden falan bahsetmiyorum. Orası tabii yüksek de beklediğinizden epey bir daha geniş bir bagajı var. Yani çok kullanışsız değil. Bir de bir donanım var ki bu arabada çok hoşuma gitti. Şimdi koltuk ısıtma
iyi, hoş, güzel. Hani görmemiz, bu kadar pahalı bir arabada görmek şaşırtmıyor da koltuk soğutma var arkadaşlar. Ben bu donanımı çok seviyorum. Hatta şu anda çalıştırdım. Bir de şu anda duyduğunuz fan sesi koltuk soğutmadan geliyor. Koltuk soğutma bu arabada bulmak beni çok mutlu etti. İçi böyle. Şimdi bence yola çıkalım ve konforu anlatmaya başlayalım. Ve konfordan testimize devam ediyoruz. Esasında arkadaşlar tabii Antalya'nın yolları çok da kötü değil. Yani İstanbul'un yollarına çıkartarak daha sağlıklı bir kanıya varabiliriz. Ama burada da yer yer bayağı bozuktu yollar. Mesela şuradaki yamalar İstanbul'dan epey tanıdık. Şimdi bu arabanın konforundaki his, yani arabanın süspansiyonlarından, arabanın her çukurdan, her pürüzden geçerken ki verdiği his daha ziyade şu arkadaşlar: bu araba Amerikan arabası. Yani bu arabayı her ne kadar modern haliyle, mesela şuradan geçtim, çok güzel, hakikaten güzel. Yani 2.3 litre falan filan ama neticede bu ciddi anlamda bir spor araba. Ve buralardan falan geçerken bayağı konforlu araba. Biraz Amerikan araba hissiyatı da oradan kaynaklanıyor. Ama sadece konfor değil mevzu. Yani konforlu ama Avrupa'yı bir konfor değil. Amerikanvari bir konfor daha ziyade burada var. Otomobilin mühendisliği genel olarak işte bu pürüzlerden, şimdi bir tanesinden daha geçiyoruz. Buralardan geçerken ya da yamaları falan atlatırken genelde mesela arabanın da bir salınım var. Bayağı da uzun bir araba tabii. Aynı zamanda bayağı geniş bir otomobil. İşte önündeki sağ ön tekerlek geçerken, sonra sol arka tekerlek falan geçerken hafif bir esniyor ve her seferinde hafif bir salınıma giriyor. Bu daha ziyade Amerikan otomobillerinde karşılaştığımız bir şey. Yani o gövdenin bütünlüğü çok Avrupa'yı spor arabalar gibi hissettirmiyor. Biraz daha fazla esniyor araba ama bununla beraber aynı zamanda bütün bu esnemeler, bütün bu tolerans, bütün bu hani yumuşak başlılık size yol elektrik olarak, yani konfor olarak geri dönüyor. Çukurlardan geçerken bu otomobil arkadaşlar dediğim gibi çok medeni değil, çok sofistike, çok gelişmiş, çok pahalı değil ki. Esasında zaten Türkiye'de evet bu araba pahalı ama ona zaten sonuçta geleceğiz. Amerika'da bu otomobil aslında ucuz bir araba olarak yıllardır üretiliyor. Halen de o şekilde piyasaya sunuluyor ama Türkiye'de gelince vergilerden dolayı fiyat yukarı çıkıyor. Ama neticede yani özünde Almanların bir çukurdan geçerken ki hissiyatı bu otomobilde yok. Ama bu aslında iyi bir şey, çünkü herhangi bir Alman spor otomobile bindiğiniz zaman kolay kolay bu kadar konforlu, bu kadar rahat, hani gevşek ama pozitif anlamda gevşek. Yani bozuk yollardan giderken bu araba gevşek ve bu gevşeklik sizi rahatlatıyor. Hani hiçbir zaman demiyorsunuz ki ya keşke spor otomobil almasaydım da keşke işte 4 kapılı sedan falan alsaydım diye bunu içinizden geçirmiyorsunuz. Demem o ki arkadaşlar, bu araba konforlu. Pahalı bir konfor mu? Hayır. Biraz daha ilkel, biraz daha Amerikanvari, biraz daha gevşek, hani biraz daha samimi bir konfor. Otomobilin çok fazla sizi yoldan yalıtma çabası yok. Bu arada şu renkle ben arabaya aşık olmuş vaziyetteyim. Görsel olarak aşık olmuş vaziyetteyim ve hemen bütün bu otomobile karşılaşanların üzerindeki etkisi de o. Bu arada yoldan çok fazla yalıtma çabası yok dedim ama bu daha ziyade süspansiyonların hani yumuşaklık var ama böyle bım bım yapar ya, o tok ses vardır, o bas ses vardır. Bu o kadar değil. Bu biraz daha süspansiyonların çalışma sesini duyuyorsunuz. Biraz daha ne olup ne bittiğini fark ediyorsunuz. Şuradan geçelim. Bıp bıp. Yumuşak, hep yumuşak. Yani agresif değil otomobil süspansiyonları. Yalnız bu yalıtma düzeyi ses için geçerli değil. Yani yalıttım dediğiniz zaman aklımıza bu geliyor. Arabanın sessizliği mesela kaçta gidiyorum? Ben 70-80'le gidiyorum. Motor sesi baya geliyor. Tam da aslına bakarsanız istediğiniz kadar duyuyorsunuz. Ama otomobilin yol gürültüsü genel olarak üst süratlere çıktığınız zamanki izolasyonu iyi düzeyde. Çok iyi düzeyde değil ama iyi düzeyde. Mesela burası çok kötü bir yol. Mesela biraz bakalım, 100'le gidiyorum. Yol aklınıza gelebilecek en pürüzlü, en pütürlü ve en gürültülü yol. Şu anda epey bir yol sesi geliyordur size. 19'lar var tabii aynı zamanda. Ama mesela 120'ye gidiyorum. Şu anda yol sesi haricinde rüzgar sesi duymuyorum. Ama yol gürültüsü var. Tekrar ediyorum. Lastiklerin ebatlarıyla birlikte genellikle bütün spor otomobillerde karşılaştığımız o uğultu, o sürtünmenin içeriye aksettirme durumu var. Ama rüzgar sesi bu arabada az. Ve motor 2.3 litre EcoBoost. Bu vakte kadar bir Mustang'e konan herhalde en düşük hacimli motor bu. Tamam, turbo besleme var ama tek bir turbo besleme var. Çift turbo değil motor. Yani beklentilerinize göre değişir. Otomobili dışarıdan baktığınız zaman ki aklınızdaki performans beklentisi muhtemelen bu arabanın verdiğinden daha yüksek. Yani 5.0'a GT'ye çıkmanız gerekiyor ki bu araba hakikaten göründüğü gibi gitsin. 2.3 litre için ne diyeyim? Ya bir de tabi burada otomatik şanzıman faktörü var. Yani tork konvertörlü bir şanzıman. Birazdan uzun bahsedeceğiz. Manuel olsa bu araba çok daha keskin hissettirir. Tork konvertörünün etkisiyle her ne kadar burada bir sürü mod olsa da işte sport alıyorsunuz. Ondan sonra sürüş modunu işte race alıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Bir sürü şey yapıp ardından otomobili genel olarak bayağı gerebiliyorsunuz. Bayağı sportif bir hale getirebiliyorsunuz. Fakat motor
yani şanzımanın da etkisiyle, o tork konvertörünün de etkisiyle genellikle agresifliği istediğiniz düzeye ulaşmıyor. Yürüyor mu? Yani yürüyor. Bir spor araba gibi yürüyor. Mesela şu anda 120 ile gidiyorum. Kapattım. 130, 140, 150, 160 derken frene basıyorum. Yani 140'tan 160'a çıkmam kaç saniye sürdü arkadaşlar? 3 saniye mi? 4 saniye falan sürdü galiba. Yani yürüyor. Yalnız şöyle bir şey var. Bu yumuşak başlıktan demin bahsettiğim o sürekli bir şeyleri tolere etme çabasından dolayı pek gittiğini, bu kadar hızlı gittiğini, aslında 120'den 160'a demin çok iyi çıktı. O kadar gittiğini pek hissettirmiyor araba. Çok daha sert yapsalardı bu arabaları takır tukur ederken Allah derdiniz. Gidiyoruz. Hani araba ciddi hızlanıyor. Fakat o konfor unsurundan dolayı bir kısmı emiliyor. Kesinlikle araba yürüyor arkadaşlar. Mesela bir kere daha koyalım. 100. Arkası geldi. 120, 130, 140, 150. Hiç zannetmeyin ki 2.3 litre ve 1700 kiloya yaklaşan bir arabanın ağırlığı var. Bu araba yürümeyecek, bu araba tatmin etmeyecek. Kesinlikle tatmin ediyor. Buradaki faktör tabii ki aşırı beslemeden kaynaklı tork. Yani 400 küsur Nm torkla beraber bu otomobil hani sizi doğru devri yakalarsanız özellikle, ki zaten eğer sporda kullanırsanız otomatik şanzıman onu kendi başına yapıyor. Sırtınızı koltuğa yapıştırıyor. Peki motorun karakteri nasıl? Yani 6500 devir civarı, 6500-7000 oralarda bir şeye kadar çeviriyor. Herhangi bir devirde pek bir çıldırma mevzusu yok. Dolu dolu çeviriyor. Tork bandı güzel, muntazam, düzgün bir şekilde dağılmış. Ses olarak insan tabii sürekli bir V8 homurdanması bekliyor ama 4 silindirli motordan, bir de turbo besleme motordan böyle bir şey tabii ki beklemezsiniz. Ama benim beklediğimden daha iyi çıktı bu motorun sesi. Yani içeriye bir şeyler de zaten verme durumu var. Demin duyduğunuz sesler çoğunlukla doğal. Mesela 6500-6750 devire kadar çeviriyor. Hani o da gene dışarıdan baktığınızda bu arabanın görsel etkisinin altında kalıyor mu? Kalıyor. Ama tekrar söylüyorum, 4 silindirli bir turbo beslemeli motor için iyi. Güzel bir ses çıkartıyor. Fakat tabii ki gıdıklamak şart. Bir açık filtre, bir egzoz bu otomobili alacak insanların herhalde birkaç ay içerisinde ilk yaptıracağı işlem olacaktır diye tahmin ediyoruz. Ve bir de tabii ki yazılım. Peki bütün bu olan biten neticesinde bu araba kaç yakıyor? Tabii ki beklenen soru. Hadi bakalım. Şu anda 13.2 litre yazıyor. 13.2. Ya bunun yarısı sakin, yarısı demin yaptığım gibi gazlama. Ama öyle çok da fazla zorlamadım açıkçası. Ya benim gördüğüm gerçekçi karma tüketimi bu arabanın 10 litre civarı. Yani 10 litre civarıyla, arada sırada çıtır gazlamalarla, ama onun dışında sakin kullanmayla 10 litre civarı, ama bu Antalya için geçerli. Yani İstanbul'a çıkardığınız zaman hiç burada dur kalk durumunuz olmadı. Yani öyle bir trafik yoktu. O nedenle dur kalka girdiği zaman bu araba ne yapar bilemiyorum. Fakat burada gözlemlediğim, hani otobanda karışık kullanımı Antalya şartlarında ben 10 litre civarı diyorum. Ama zorladığınız zaman tabii ki aşırı besleme, ağır bir araba, performanslı bir araba 22-23 litre civarıyla sürekli sürüş dinamiklerinde, virajlı yollarda, dağ yoluna çıktığımız vakit öyle bir şeyle o parkuru tamamladı. Kısa bir parkurdu. Fakat ben her halükarda bu arabanın hani gerçekçi uzun dönem ve çok da fazla dediğim gibi gazlamadan trafiğe falan girdiğiniz vakit 10-11 litre civarıyla herhalde dolaşacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Minimumu içinde uzun yolda 7-8 litreyle, yani hiç dur kalka falan girmediğiniz zaman sabitse 90'lı 100'e falan giderken 7-8 litreyle bu otomobille şehir arası yolculuk yapabildiğinizi duydum ama ben kendim tecrübe etmedim. Ve şanzıman. Yani tork konvertörlü bir şanzıman. Ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar diyeyim ama gene hani bir ZF standardı burada yok. Orada da daha ziyade Amerikanvari bir burada tork konvertörlü bir şanzıman var. Yani otomobilin genellikle hissettirdiği şey, evet orijini ama Amerikan, Avrupa değil. Avrupa'ya uyum sağlamaya çalışmış. Avrupa'nın beklentilerini karşılamaya çalışmış. Büyük oranda başarmış ama hala bir geçiş safhası. Tamam, arkası bağımsız. İşte içeride malzemeler daha iyi, kalitesi daha yükselmiş vesaire. Fakat detaya indiğiniz zaman mekanik altyapısında, işte konforunda, şanzımanında vesairesinde hala böyle bir geçiş süreci gibi hissettiriyor bu araba. Bu kasıtlı yapılmış bir şey de olabilir tabii ki. Neticede en çok Mustang Amerika'da satılacak hala. Hala onlara bazı hisleri hissettirmeye devam etmek istemiş olabilirler. Ama sonuçta şanzımanın geçiş süresinde çok bir sıkıntı yok da genel tavırları biraz fazla ağır kanlı. Hani şehir içinde şu anda gittiğim gibi çok düşük süratlerde hiçbir sıkıntı yok. Klasik bir tork konvertörlü olarak çok rahat bir şekilde, hiç sarsmadan, sürüşü sekteye uğratmadan çok rahat bir şekilde araba gidiyor. Ama performansı kullanmaya başladığınızda tamam, kulakçıklar var burada. İşte buradan S'e aldığınızda tık yapıyoruz. 1, 2,
Güzel. Tekrar 1. Yani çektikten biraz sonra bir yarım saniye, işte 1 saniye yakın bir süre. 2. Birazcık gecikme var. Yani düşüşler biraz yavaş, yükselişler, artışlar yani iyi. Artışlar istediğinizi hemen hemen veriyor. Düşüşlerde ama biraz gecikme var. Bu arada Spor'a aldığınız zaman, buradan da eğer doğru moda geçerseniz, track modu falan var, pist modu var. Oralara geçtiğiniz zaman arkadaşlar kendi vites yükseltmiyor, kesiciye giriyor. Ve geldik yol tutuşa. Yani burası Antalya'dayız. Geziyoruz, tozuyoruz. Bir de bu arabada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu araba büyük. Yani hakikaten büyük. Ve buradan bakıyorsunuz kaput bayağı bir gidiyor. Nerede kaputun bittiğini kestiremiyorsunuz. Geriye baktığınız zaman Allah'tan buradaki geri görüş kamerası çok güzel çalışıyor. Çözünürlüğü falan da yüksek de. Arkayı ama hani bir bu ayna, bir bu ayna, bir bu ayna, ondan sonra buradaki ekrandan bakarak etrafınıza anca öyle hakim olabiliyorsunuz ki çoğu zaman hakim olamıyorsunuz. Yani hakikaten gemi gibi, ama gemi aslında yanlış bir kelime. Yat, böyle katamaran falan gibi hissettiriyor. Öyle de gözüküyor zaten. Şu kaputun üzerindeki 2 tane çizgiye bayılmış vaziyetteyim. Araba iri. Yani dar sokaklarda dolanıyorsanız bu otomobili oralara sığdırmakta biraz güçlük çekebilirsiniz. Ben S'teyim. Burada sürüş modları var. Neredeyiz? Spordayız. Normalde zaten varsayılan spor. Spor artı var, bir de pist var. Piste gittiğiniz zaman biraz size özgürlük tanıyor. Yani bu arada eğer S'e alırsanız buradaki modlar işte Spor, Spor Plus ve Pist olarak geçiyor. Ama eğer D'de kullanırsanız arabayı, bu sefer kar yağmur ortaya çıktı. Normal ortaya çıktı. Spor Plus ortaya çıktı. Yani normalle kar yağmuru bir tek D'deyken gösteriyor. Şu anda mesela Spor artıda gidiyoruz. Otomobilin üstüne çıktığınız zaman arkadaşlar, yüklendiğiniz zaman gene aynı şekilde Amerikanvari bir hafif gezinmeler hissediyorsunuz. Özellikle arka tarafta. Yani o torkla beraber virajdasınız. Gitmeniz gereken hani limit veya limit hıza yakın bir süratle giderken otomobilin arkasının o çok hafif dışarıya doğru açıldığını, hafif bir gezindiğini, hafif bir salınıma girdiğini, özellikle engebeli, dalgalı bir yolda gidiyorsanız hafif gezindiğini hissediyorsunuz. Bu tabii süspansiyonların yumuşaklığıyla da ilgili bir şey. Hani safkan bir spor otomobil rigidliği, keskinliği, netliği yok. Onun yerine işi, yani oradaki görevi, sürüş görevini, yolda kalma görevini, çizgide durma, çizgiden gitme görevini daha fazla esasında size bırakan bir sürüş, bir yol tutuş karakteri var burada. İyi mi kötü mü? Yani eğer tecrübeli değilseniz tedirgin eder. Eğer ESP'yi, tabii ESP'yi kapatmak için bayağı bir sürü şey yapmanız gerek. Mesela ne yapacaksınız? İşte buradan piste alacaksınız. Ondan sonra ESP off'u böyle basılı tutacaksınız falan filan. Ki bayağı basılı tutmanız lazım. Hatta bu zaten kapalı mıymış? Şimdi kapandı. Evet. Gibi. Yani bu kadar uzun işler yaptıktan sonra zaten ancak ESP devre dışı kalıyor, ama siz zaten buradan piste geçtiğinizde belli bir ölçüde, ki kafi ölçüde, gayet kafi ölçüde size oynamanız için araba pay bırakıyor. Fakat işte o oyunların, o safhanın ne kadar eğlenceli olduğu ya da ne kadar tedirgin edici olduğu tamamen size bağlı. Araba ESP'yi tamamen kapattığınız zaman da, yani o dışarı açılmaları falan çok kademeli. Dingil mesafesinin uzunluğuyla beraber otomobil hiçbir şekilde kamçı efektiyle arkasını dışarıya fırlatmıyor. Fırlatmaya meyil etmiyor. Hep ağır ağır arkası geliyor. Ama beklediğinizden daha sık geliyor. Yani arkası beklediğinizden daha hareketli. Yani bu arabayı kullanırken size beklediğinizden daha fazla iş düşüyor. Evet arkadaşlar, bir testte daha polisle karşı karşıyayız. Ne diyorsunuz? Sizce bizi çevirecekler mi? Selam. İyi günler. Aleykümselam. Nereden nereye? Nereden nereye? İstanbul'dan geldim araba test etmeye. Şimdi Kemer'e gitmeye çalışıyorum. Araba güzel mi bari? Ha? Araba güzel. Harika. Kaç beygir? 320. Tamam, devam edelim. Bayağı sosyal bir araba. Yani herhalde Bajaj Qt en sosyaliydi. Bu da ikincisi bize gelen testte otomobiller arasında. Ve sonuç. Arkadaşlar bu otomobil 135.000 dolar. Ufak bir detayı hariç. Yani yaklaşık işte 390-400 kağıt civarı bir fiyatı var. Şimdi tabii maalesef bu araba 2.3 litre. 2.3 litre olunca vergi dilimi de bir üst basamağa tekabül ediyor ve fiyat uçuyor maalesef. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben bu otomobili kullanırken, bu otomobile dışarıdan yaklaşırken, kapısını açarken, içine falan girerken, yani 300 bir kere en aşağı tamam. Açıkçası o kadar üst vergi dilimine, o kadar hani arabanın kendi pahasının 2 katı, 3 katı vergi devreye girdiği zaman çok da sağlıklı bir değerlendirme yapamıyorsunuz. Yani ben ne diyeyim, neyle karşılaştırayım, daha doğrusu ona bakmak lazım. Genelde bu otomobilleri sanırım işte girip 911 ile karşılaştıranlar varmış ki 911 ile aynı sınıfta bir araba değil bu.
Yani bundan daha ucuz olsaydı, hani 300-350 civarı olsaydı evet iyi olurdu. Yani 300-350 evet o civarı olsaydı iyi olurdu ama tekrar söylüyorum, vergiler bu vaziyetteyken, bu durumdayken hani böyle uygun ve makul fiyatlar bekleyemiyorsunuz. Mantıklı bir açıklama da yapamıyorsunuz. Saçma sapan bir maalesef vergilendirme sistemi var. Bundan bu kadar uzun bahsediyorum. Neden bu kadar uzun bahsediyorum? Çünkü daha önce galiba 2 litrenin üzerinde çok az araba gelmişti bize. Şunu söylemek lazım. Yazık. Niye yazık? Çünkü Amerika'da bu otomobil gerçekten ulaşılabilir bir spor otomobil. Yani ben Amerika'da olsam bu arabayı alırdım. Bak çok net söylüyorum. Amerika'da olsam, bir de tabii mümkünse manueli, ama Amerikan hani yaşam koşullarında oranın vergileriyle, oranın fiyatlandırmasıyla bu otomobil süper olurdu. Hakikaten süper olurdu. Çünkü gerçekten modern bir hale getirilmiş araba. Eski Mustang ilkelliği yok bu otomobilde. Bir Avrupalı tüketici olarak ben, Alp Mehmet Çetin olarak, bu otomobil beni tatmin etti. İlkellik, evet, nerelerde ilkellik var? Yol tutuş esnasında mesela. Limitte giderken bir gevşeklik var arabada. Şanzımanı çok keskin değil. Dolayısıyla otomobilin üzerine her yüklendiğinizde bütün bunları fark ediyorsunuz. Ama onun haricinde araba çok keyifli bir araba. Yani muhtemelen hani bir Porsche 911 ile ben eğer dolaşsaydım kimse bu arabaya bu kadar bakmayacaktı. Çok daha kanıksamış olacaklardı. Çok daha az bir tepki vereceklerdi. Bu arabayla gezerken hem siz içinde kendinizi mutlu ediyorsunuz. Şu upuzun kaputa bakarken, oradan dışarıyı süzerken, hem de dışarıdakiler mutlu oluyorlar. Herkes mutlu. Yani konforuyla, özellikle o kilit bileşenle birleştiğinde araba şehir içinde İstanbul koşullarına, Türkiye koşullarına çok uygun. Tüketim için mesela hemen tekrar bakalım. Tüketim için aynı şey geçerli mi? Yani hala 13 ile gidiyoruz. Demin epey bir gazladım. 13 litreye çıktı. Ama hani normalde bunu 10 litreye falan, 10-11 litreye indirebiliyorsunuz eğer gazlamazsanız. Bu otomobil için, böyle bir araba için hani fazla diyemem. Hakikaten fazla diyemem. Çünkü bundan daha hafif olup, çok daha düşük hacme sahip olup, çok daha alt segment olup bu kadar yakan, aşırı beslemeli bir sürü bize işte atıyorum C segmenti ya da D segmenti araba geliyor zaten. Bu astronomik bir rakam değil yani. 5.0 olsaydı bu araba muhtemelen yakardı. Daha doğrusu içerdi. İşte diyorum ya, vergisi hariç bu otomobil iyi ya. Yani iyi. Vergi de kilit bir konu. Mesela 135 bin dolar dedim buna. Galiba 5.0 150 bin dolar mı ne? Sıfırında çok fazla fark yok ama senelik vergisinde muazzam bir fark var. Çok büyük uçurum var. Yani sonuçta aldığınız araba şu. Hafif arkası gene sallanıyor. ...160. Hep bir sallantı var. Hep bir gezinme var. Ama bu böyle hani sanki kasıtlı koymuşlar gibi bütün bunları. Hani arabanın bu işleri yaparken gaza oturduğunuz zaman hafif arkasının sağa sola bu salınması, oynaması, biraz size iş bırakması, sanki bunlar kasıtlı konmuş ayarlar gibi geliyor bana. Çünkü çok aşırı güçlü bir araba değil. Artık kilit var. Yani bu otomobilin bu kadar oynak normalde olmaması lazım. Ama işte bir yandan da diyorsunuz ki eğer yola zamk gibi yapışsa bu araba, hiç orası burası oynamasa, dağılmasa, etmese, sürekli böyle rayda gidiyor gibi gitse, o zaman Avrupalılardan bir farkı kalmayacak. Bilakis bir sürü noktada Avrupalılardan bir adım geride olduğu için otomobilin karakterini kaybedeceksiniz. O yüzden diyorum ya, hep bunlar kasıtlı konmuş gibi geliyor bana. Testimizi tamamlamadan önce arkadaşlar ve Antalya'ya veda etmeden önce illaki gözden kaçan şeyler olmuştur. O da artık bir daha Mustang elimize geçerse, bir de 5.0'ını tabii kullanmak lazım bunun. O zaman tekrar daha detaylı bir test yaparak, birkaç gün sürerek telafi ederiz. Bu testi beğendiyseniz arkadaşlar, buralarda bir yerdeki beğen düğmesine mutlaka basınız. Bu testi paylaşınız. Facebook hesabınızda paylaşınız. Twitter hesabınızda, her yerde paylaşınız. Ve yorum yapınız ki eminim yapacaksınız, ben söylemesem de. Ve lütfen bize abone olunuz. Güzel gidiyoruz. 100.000'e az kaldı. 100.000'de çok enteresan şeyler olabilir. Tekrar söylüyorum. Sonraki testlerde, sonraki şehirlerde görüşmek üzere. Evet. Sol mu sağ mı? Sanırım sol. Köpek bana çarpıyordu. Oraya girebilir miyim lan? Geç kardeş. Ulan neredeyim ben ya? Ay Allah. Gençler arabayı Ferrari zannettiler. Yani biraz daha ucuz. Biraz daha ucuz.